Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size motif birleştirme tekniklerinden biri olan ip kesmeden motif birleştirmenin nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Bu yöntemde bütün motifleri hem son sıralarını örmüş olacaksınız, aynı anda da birbirine birleştirmiş olacaksınız. Ve ilk motiften son motifinize kadar ipinizi koparmadan, ip saklama derdi olmadan bütün motifleri birleştirmiş olacaksınız. Başlangıçta biraz karışık gibi gelse de çok keyifli bir yöntemdir. Mantığını kavradıktan sonra rahatlıkla bütün motiflerinizi birleştirebileceksiniz. Ben size şimdi 3'e 3 numune bir şekilde 9 motif üzerinden göstereceğim. Sıralar halinde birleştireceğiz. Önce birinci sıra, sonra ikinci sırayı ona ekliyoruz. Üçüncü sırayı ekliyoruz. Sıralar halinde motifleri birbirine bağlamış olacağız. Şimdi ilk sıradan başlayalım. Şimdi bu 3 motifi birbiriyle birleştireceğim. Motiflerimizin önce üçer kenarlarını öreceğiz. Sanki bir U harfi çizermiş gibi üçer kenarlarını öreceğiz. Örerken de birbirlerine birleştirmiş olacağız. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şuradan başlayalım. Bu motifin yapılışını daha önce anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Herhangi bir köşeden başlıyorum şimdi. İp takarak. Şu şekilde ilmek alıyorum. Şunu da şöyle atıyorum ki sabitlensin. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve şimdi bu yuvaya 2 tane daha trabzan yaptım. Böylelikle köşemizin yarısını örmüş olduk. Şimdi devam edeceğim. Bunun 3 tane kenarını öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Diğer deliğe atlıyorum. Buraya da yine 3 tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Diğerine 3 tane trabzan şeklinde şöyle göstereyim. Yani motifimizin devamını örüyoruz gibi düşünün. Bu şekilde şu köşeye kadar geleyim ben. Evet, köşeye geldim. Köşemizi de yine 3 tane trabzan yapıyorum. Köşe dönüşü 2 zincir ve tekrar aynı yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir göstereyim. Ne yaptım şimdiye kadar? Şimdiye kadar bunun şu yarıdan başladım köşeyi. Bir kenarını örmüş oldum. Yani motifimize bir sıra daha katmış oldum. Bir sıra daha katarak devam edeceğim. Şimdi bu şekilde 3 kenarını da yapalım. Sonra diğer motifi buna nasıl birleştiriyoruz ona bakalım. Evet arkadaşlar, ben 3 kenarını ördüm motifimin. Sanki bir U harfi çizermiş gibi kenarında böyle 3 kenarını ördüm. Bu son kenarını da en son bütün motifleri birleştirdikten sonra tamamlayacağız. Şimdi bu motife bunu ekleyeceğiz. Bu ikisini birbirine bağlayacağız. Bunda da yine aynı işlemleri yapacağız. Yine bunun 3 kenarını öreceğiz. Yine bir U harfi çizeceğiz yani. Ama çizerken, yani 3 kenarını da yaparken şu ortak kenarlarını birleştirmiş olacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle. Yine köşeyi yarım olarak ördüm. Köşe dönüşlerimiz 2 zincirdi. O 2 zinciri şimdi çekiyorum. Çekip buradaki köşeyle bunu bağlayacağım. Bu köşenin yarımını yaparak ip alıyorum üzerine. Köşeye bağladım. Bir tane ikili trabzan yaparak yanına bir tane de daha ikili trabzan ve bir tane daha ikili trabzan, şöyle göstereyim. Yani karşılıklı olarak yarım köşeleri yapmış oldum ve bağladım birbirine. Devam edelim. Birazdan daha net anlayacaksınız. Şimdi bu kenarla diğer karşı kenarı birleştiriyorum. Zincir çekmeden direkt bu karşıdaki ilk boşluğa alttan batırdım ve birleştirdim.
Bir taraftan bu kenarı örüyorum, bir taraftan karşı tarafla birleştiriyorum. İp aldım. Sıradaki boşluğu 3 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Yani bir taraftan burayı örmüş oluyorum, bir taraftan karşıyla birleştirmiş oluyorum. Karşıdaki devam eden deliğe alttan batırarak birleştiriyorum. Tekrar kenarımı örüyorum. Buraya kadar göstereyim. Şimdi ben ne yaptım? Karşılıklı olarak köşeleri ve karşılıklı olarak da bu kenarları birleştiriyorum. Buraya kadar aynı işlemi devam edeceğim. Şimdi karşıdaki devam eden boşluğa alttan ip almadan batırıp ip alarak çıkartıp sık iğne yaparak birleştiriyorum. Tekrar zincir çekmeden direkt burayı da ördüm. Bu şekilde karşılıklı birleşiyor. Boşluğa 3 tane trabzan yaptıktan sonra zincir çekmeden karşıdaki, onun tam karşısına gelen sıradaki deliğe alttan batırdım. Bir sık iğne ile birleştirdim. Ve şimdi köşeye geldim. Köşemizde de yine aynı mantık. 3 tane trabzanımı yaptım. Bu karşı köşeyle birleştireceğim. Birleştirirken bir zincir çekerek birleştiriyorum. Köşedeki 2 zincirin bir tanesini burada, bir tanesi de birleştirdikten sonra çekeceğim. Birisini çektim ve karşı köşeye alttan batırıyorum. Bir tane sık iğne ile birleştirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum, o köşenin diğer zincirini ve aynı yuvaya 3 tane daha trabzan yaparak köşemi tamamlıyorum. Şöyle bakın. Karşılıklı olarak burayı birleştirmiş olduk. Köşeler karşılıklı, kenardaki boşluklarda karşılıklı olarak birleşmiş oldu. Şimdi aynı şekilde bu iki kenarını da yapalım motifimizin. Yani toplamda 3 kenarını da örmüş olalım. Buna diğer motifi de ekleyelim sonra. Evet arkadaşlar, ben bu motifimin de 3 kenarını bitirdim. 3 kenarını örerken bu ortak kenarlarını da karşı motifle birleştirmiş oldum. Şimdi siz istediğiniz kadar uzatın bunu. İstediğiniz kadar motifi aynı mantıkla hep 3 kenarını öreceksiniz. Ortak kenarlarını birleştireceksiniz. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatın. En sondaki motifi nasıl yaptığımıza bakalım. Şimdi ben bunu da buraya ekleyeceğim. Yine aynı mantıkla başlangıç kısmı aynı. Yine bir kenarını birleştireceğiz ve devam edeceğiz. Şimdi orayı yapalım. Nasıl yapıyordum? 2 tane köşe zincirimi çekiyordum ve bunu karşı tarafla birleştireceğim. Birleştirirken ip alıyordum üstüne. Karşı köşeye direkt batırıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Yani buranın köşesini örmüş oluyorum yarım halde. Şöyle ördüm ve şimdi devam ediyorum. Birleştirmede bu boşluk kısımlarında zincir çekmeden direkt böyle alttan batırıyorduk. Batırdım. Bir taraftan kenarı örüyorum. Şöyle boşluklara 3'er trabzan yaparak bir taraftan kenarı örüyorum. Bir taraftan karşı tarafla birleştiriyorum. Şöyle her boşluğa 3 trabzan. Bir kez daha göstereyim birleştirmeyi. 3 trabzanı yaptım. Karşıdaki devam eden deliğe alttan batırıyorum. İp almadan ip alarak çıkıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Hemen ben köşeye kadar geleyim. Evet, ben köşeye kadar geldim.
Köşeye kadar birleştirdim. Köşede 2 zincirimiz vardı, hatırlayın. Birleştirmeden önce bir tanesini çekiyorduk. Birleştirmeden sonra diğerini. Bir zincirimi çektim. Ve köşeye böyle alttan batırarak birleştirdim. Şimdi diğer zincirimi de çektim köşenin. Ve devam ediyorum. Şimdi normalde ne yapacaktım? Böyle üç kenarını örecektim. Diğer motifi bağlayacaktım. Şimdi öyle yapmıyorum. Diyelim ki ben bütün motiflerimi bu şekilde birleştirdim. Ve bu en sondaki motifim. En sondaki motifi yaptıktan sonra buraya alta yeni sıramızı ekleyeceğiz. En sondaki motifi 3 değil de 2 kenarını yapıyoruz. Yani şuraya kadar tekrar ben normal örüp geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi burayı da ördüm ben, bu kenarı da. Yine yarısına kadar ördüm köşeyi. Buraları en son bitireceğiz zaten. Bütün motifleri birleştirdikten sonra. Buraya kadar geldim ve artık buna ekleyecek motifim olmadığı için alt tarafa geçiyorum, diğer sıraya. Yani şu şekilde, şöyle bunları bağlayacağım. Bunları buraya nasıl bağlayacağım? Bunları buraya birer kenarlarından bağlayacağım. Önce birer kenarlarından bağlayacağım. Sonra kalan 3 kenarlarını öreceğim. Şimdi bu birer kenarlarını nasıl bağlıyoruz ona bakalım. Bu ikisini bağlayacağım birbirine. Bağlarken yine, yani birleştirirken aynı mantık. Köşenin 2 zincirini çekiyorum. Ve bu karşıdaki köşeye aynı şekilde ikili trabzanla birleştirdim. Diğer yanındaki 2 taneyi de yapayım. Toplam 3 tane ikili trabzanla birleştirdim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde burayı bağlayacağız birbirine. Ta ki köşeye kadar. Yaptığımız işlem aynı. Hemen hızlıca yapayım. Yani bir taraftan örüyorum. Bir taraftan birleştiriyorum. Bir taraftan örüyorum. Bir taraftan birleştiriyorum. Az önce ayrıntılı gösterdiğim için burayı biraz hızlı geçiyorum. Dikkat etmeniz gereken hiçbir boşluğu atlamamanız. Şimdi köşeye geldim. Şöyle bakalım üstten. Ne yaptım şimdiye kadar? Bu sıradaki ilk bu kenarı birleştiriyorum. Birleştirdim. Ta ki köşeye kadar. Şimdi köşeyi birleştirip diğer motifimize geçeceğiz. Diğer motifimizi bağlayacağız. Evet, köşede yine aynı mantık. Köşenin bir zincirini çekiyorum önce. Şimdi buraya dikkat. Burada 2 tane motifin birleşim noktası var. 2 tane motifin birleşim noktasına batırıyorum. Alttan batırdım. Şu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi bunu birleştirmiş oldum. Birer şöyle göstereyim. Birer kenarlarını birleştirmeye devam ediyorum. Bir tanesini yaptım. Şimdi sırada bu motifi burayla karşılıklı birleştirmek var. Bu köşeyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir zincirini önce çekmiştim. Bir zincirini sonra. Ve ip alıyorum. Bu köşeye bağladım. Şöyle. Şimdi bu motifimi de artık bir kenarını birleştirmeye başladım. Bir kenarını hemen birleştireyim. Şu köşeye kadar hızlıca geleyim ben. Şöyle. Evet, bu kenarı da bağlamış oldum. Aynı şekilde köşeye kadar geldim. Karşılıklı olarak birleştirdim. Şimdi bunlara diğer motifimizi de bağlayacağım.
Aynı şekilde bağlayacağım. Şu köşeyi bir kere daha göstereyim. Nasıl yapıyorum? Köşenin bir zincirini önce çekiyordum. Bir zincir çektim. Karşı tarafta motiflerin tam birleşim noktasını alttan batırdım. Sık iğne ile birleştirdim. Sonra diğer zincirimi çekip bunu bağlıyorum. İp alarak trabzan yardımıyla bağladım. Daha sonra köşenin diğer trabzanlarını da yapıyorum. Şöyle. Evet, bu şekilde ben bu köşeye kadar geleyim şimdi. Evet arkadaşlar, ben bu motifin de bir kenarını birleştirdim. Ve şimdi köşeye geldim tekrardan. Siz istediğiniz kadar, dediğim gibi, elinizdeki motif sayısına göre aynı mantıkla birer kenarlarını birleştirerek devam edeceksiniz en sona kadar. En sonda şimdi bu köşeyi birleştireceğim. Bir zincir çekiyordum birleştirmeden önce köşede. Karşı tarafa alttan batırdım köşeye. Sık iğne yaptım. Birleşti. Bir zincir çekerek köşenin diğer zincirini de tamamlıyorum. Ve tekrar artık dönerek, çünkü birleştirecek motif kalmadı bu sırada, dönerek köşeyi bitirmiş oldum. Ve artık şimdi yapacağımız işlem bu kalan kısımları da tamamlamak. Şimdi hemen ben bu motifin bu iki kenarını yapayım. Sonra bu iki tanesini birbirine nasıl bağlıyoruz ona bakalım. Evet arkadaşlar, ben motifimizin iki kenarını ördüm. Şimdi bu kenarını da öreceğim. Bu kenarını da ördükten sonra karşı kenarla birleştireceğim. Önce bu kenarını şu köşeye kadar yapayım hemen hızlıca. Evet, ben bu kenarı da ördüm. Şimdi tam köşe birleşim noktasına geldim. Bu en son köşenin yarım trabzan grubunu da yaptım. Şimdi birleştireceğim artık. Yine köşe birleşiminde bir zincir çekiyordum. Bir zincir çektim. Ve tam bu birleşim noktalarına, burada istediğiniz bir noktayı belirleyip ona batırın. En alttaki delik olabilir. Ona batırdım. Şimdi köşenin diğer zincirini çekiyorum ve bu motife geçtim. Bu motifi yarım köşesini yapıyorum. Şöyle. Ve böylelikle bu 4 motifin tam orta noktada birleştirmiş oldum. Ve yine aynı şekilde bunun da bu kenarını birleştireceğim. Karşılıklı olarak hem öreceğim hem birleştireceğim karşıyla. Böyle yapıp gelelim. Şurada bir kere daha bu köşenin birleşimini göstereyim size. Evet, ben bu motifimin de kalan kenarlarını ördüm. Ve tam köşe birleşim noktasına kadar geldim. Dikkat ederseniz önce bir kenarlarını örüyoruz. Sonra kalan 3 kenarını tamamlıyoruz. Bir kenar örüyoruz, 3 kenar tamamlıyoruz. O şekilde birleştirme yapıyoruz. Şimdi tam bu köşeyi bir kere daha göstereyim. En son bu yarım köşemi de bitirmiş oldum. Şöyle yarım köşemi de bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Bu tam motiflerin birleşim noktasına böyle batırıyorum. İp almadan birleştirdim. Bunu birleştirince artık bu tamamen, bu motif dört kenarı da örülmüş oldu. Köşenin diğer bir zincirini çekiyorum. Ve şimdi burayı tamamlayacağım. Buradaki köşedeki önce yarımı örüyorum. Yani köşedeki diğer trabzan grubunu örüyorum. Böylelikle karşılıklı olarak birleştirmeye başlamış oldum. Şimdi bu kenarı da birleştirelim. Ve artık bu sıranın sonunda olduğumuz için bunun iki kenarını öreceğiz. Burada tekrar buluşalım sizinle. Evet arkadaşlar, ben en sondaki motifimin de
iki kenarını ördüm. Burayı birleştirdim aynı zamanda. Burayı da ördüm. Sıra sonlarında son kenarını örmüyoruz. Buraları en son bitirince yapacağız. Şimdi bu ikinci sırayı da bitirdim ve buna diğer motiflerimizi birleştirip diyelim ki burası bizim en son sıramız olsun. En son sırayı nasıl yapıyoruz ve bu boşta kalan yerleri de nasıl bitiriyoruz ona bakacağız. Şimdi ben diyelim ki siz istediğiniz uzunlukta bunu ördünüz ve en son sıraya geldiniz. Şimdi en son sırada şöyle en son motiflerimizi de birleştirelim. Aynı mantıkla. Burayı hemen hızlı geçeceğim ben. Yine birer kenarlarını birleştireceğiz. Sonra üç kenarlarını da yapacağız. Şimdi hemen ben hızlıca şu birer kenarlarını birleştireyim. Zaten bir alttaki sırada yaptığımız şeyin aynısı. Birer kenarlarını hemen birleştireyim hızlıca. Evet, ben birer kenarlarını birleştirdim elimdeki motiflerin ve artık bunlar benim son motiflerim. Son sıraya geldim ve bitireceğim artık. Bitirirken ne yapıyorum? Aynı şeyi buraya kadar yapacağım. Yani boşta kalan üç kenarı örüyorum. Bu karşıyla birleştirerek hepsinin üç kenarını örüyorum. Karşılıklı denk geldiği zaman kenarlar birleştireceğim. Böyle sıralar halinde kenarları birleştireceğim. Ve en son şuraya kadar gelelim. En sondaki motiften sonra bitirişimizi yapalım nasıl olduğuna. Ben buraları hemen hızlıca birleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu motifleri de birleştirdim. Böylelikle son sıramın son motiflerini de birleştirmiş oldum. Ve birleştirecek motif kalmadı. Artık şu yarım kalan kenarları, burada yarımlar var. Bir de en başta yarım yapmıştık. Bu yarım kalan kenarları da örüp bitireceğim. Zaten diğer iki tane kenarını bitirmiş olduk birleştirerek. Şimdi bunları nasıl tamamlayacağım? En son burayı yaptım, kenarımı yaptım ve bitirdim. Buradan devam ediyorum. Köşenin yarımındayım. 2 zincir çekiyorum. Ve bu köşeye tekrar batırarak 3 trabzan yapıyorum. Şimdi yani bu kenarı da öreceğim. Ta ki şuraya kadar. Burayı nasıl yaptığıma da bakalım. Evet, ben bu kenarı da ördüm. Bu köşenin yarımını da yaptım. Şimdi diğer tarafı tamamlayacağım. Oraya geçmeden önce bu orta köşeyi birleştirmem lazım. Burayı yapmam lazım. Nasıl yapıyorum? Bir zincir çektim. Bu ortada bir delik var. Hani iki zincirle geçiş yaptığımız, karşı tarafı birleştirdiğimiz. Bu iki zincirlik deliğin böyle tam ortasına şöyle boşluğa batırdım. Sık iğne yaparak birleştirdim. Ve tekrar bir zincir çekerek geçiyorum. Diğer yarım kenarımı tamamlamaya. Bu şekilde şurayı göstereceğim. Ve böylelikle burayı da birleştirmiş oldum. Şimdi aynı mantıkla bu kenarları da bitirelim. Şu köşede ne yapıyoruz ona bakalım. Evet, ben tamamladım kenarlarımı. Bu köşeye geldim. Bu köşede de birleştirme olmadığı için direkt köşemi örüyorum. Şöyle 3 tane trabzan, 2 zincir ve aynı yuvaya 3 tane trabzan şeklinde köşemi yaptım ve diğer kenarıma geldim. Bu diğer yarımları da aynı şekilde örüp bitireceğiz ve en son şurada tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, ben en sona kadar bu boşta kalan kenarları da ördüm, bitirdim, tamamladım ve en son kısma geldim. En son köşeyi de yaptım. Köşe olduğu için 2 zincir çekiyorum. Bu başlangıçta 3 zincirle başlamıştık bir trabzan. Onun tam üçüncüsüne batırarak birleştiriyorum. Ve şimdi artık kenara geçebilirim, devam edebilirim. Ve böylelikle biz ilk motiften son motifimize kadar ip kesmeden, hiçbir yerde
ipi koparmadan bir bütün halinde hepsini birbirine birleştirmiş olduk. Başlangıçta biraz karışık gelebilir bu yöntem. Ama kavradıktan ve öğrendikten sonra artık vazgeçemeyeceğiniz çok kolay bir yöntem aslında. Daha anlaşılır olması için ben videonun sonuna bir de bir görsel ekleyeceğim. Onu da izlerseniz daha net anlayacaksınızdır. Kafanıza takılan noktalar kaldıysa bunları gerek yorumlarda gerekse Instagram hesabım üzerinden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgilerimle.